Merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda uygun fiyatlı ama aldığımızda uzun yıllar götürecek kamera, performans ve ekran kalitesiyle de genel bir kullanıcıysak, telefonda çok yüksek bir beklentimiz yoksa şu anki piyasada 15 ile 20 bin bandı en mantıklı aralık diyebilirim. Yani 20 bin TL altı en iyi telefonları inceleyeceğiz. Baştan belirteyim, her zamanki gibi herhangi bir sponsorluk yok. Burada benim almayacağım, önermediğim hiçbir telefon bu listede yok. O yüzden içiniz rahat olsun ve telefon alırken de nereden aldığımız satıcılar önemli. Bir telefon incelemek, test etmek için bir cihaz aldığımda ben de oradaki linklerden alıyorum. Yani bu noktada içiniz rahat olsun. Bu listedeki telefonların en ucuz, güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Ve sizce bu seriyi fiyatlar değiştikçe, yeni modeller geldikçe ara ara güncelleyelim mi? Güncelleyelim diyorsan alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Destekleriniz bunun gibi sponsorsuz, tarafsız incelemelerimin devamı için gerçekten çok önemli. Ve 15 ile 20 bin bandında gerçekten çok fazla telefon var. Fakat ben burada sadece 5 telefondan bahsedeceğim. Çünkü bu fiyat bandında performansı, ekranı, batarya deneyimiyle fiyatını gerçekten hak eden, bu fiyat bandında gönül rahatlığıyla önerebileceğim sadece 5 cihaz var. Şimdi hiç uzatmadan da listenin en ucuz telefonuyla başlayalım. Burada benim 15.000 TL bütçeyle favori telefonum Galaxy A36'yı görüyoruz. Tasarımla başlayalım. Tasarımsal açıdan Galaxy A serisi bu sene bayağı değişti. Yani burada artık yeni bir tasarım anlayışıyla karşılaşıyoruz ve A36 ile A56 arasında tasarım olarak çok bir fark yok. Kamera modülü kasa yapısıyla oldukça benzer. Arka kapak cam, çerçeveler plastik. Burada serinin uygun fiyatlı cihazı olduğunu düşünürsem çerçevelerin plastik olması çok büyük bir eksi değil. Aynen A35 gibi ucuz, kalitesiz bir hissiyat vermeyecek. Buradaki plastik yapının kaliteli olduğunu söyleyeyim. Ekran tarafında 6.7 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz tazelemeyi görüyoruz ve burada HDR10, Dolby Vision gibi üst düzey teknolojiler yok. Parlaklık kısmında 1900 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Donanımda yeni nesil bir işlemciyi Snapdragon 6 Gen 3'ü görüyoruz. 4 nanometrelik bu işlemcimiz Snapdragon 7S Gen 2 ile oldukça yakın. Bu işlemci A35'e oranla %20 daha güçlü. PUBG, Call of Duty Mobile gibi oyunlarda düşük ayarlar 60 FPS, orta yüksek arasında da 45 FPS'i rahat rahat veriyor. Kamera kısmında ana kameramız 50 megapiksel f1.8 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş, üçüncü kamera olarak da 5 megapikselde makro kameramız var. Ön tarafta da 12 megapiksel 4K 30 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Arka kamerayla da 4K 30 FPS'te OIS ile beraber titreşimsiz, sabit, stabil videolar çekebileceğiz. Buradaki en önemli detay yapay zeka kısmında nesne kaldırma, obje silme gibi özellikler artık A36'da da var. 5000 mAh batarya ve nihayet 45 Watt desteğiyle beraber geliyor. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G ve NFC desteğini görüyoruz. Suya ve toza karşı da IP67 ile beraber 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. İkinci sırada bütçem yine 15.000 bandında ve ben bu fiyatlarda alabileceğim en iyi ekranı, en iyi tasarımı ve aynı zamanda da en iyi batarya performansını istiyorum diyorsan Honor'un Magic 7 Lite'ını görüyoruz. 6.78 inç AMOLED Full HD Plus 120 Hz bir ekran burada kullanılmış ve bu ekran DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsıyor. Aynı zamanda 10 bit renk derinliği ve 4000 nit maksimum parlaklıkla beraber ekranda renkler, canlılık, kontrast oranı gerçekten yüksek seviyede ve bu ekranın deneyim olarak orta segmentin en iyisi olduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Donanımda Snapdragon 6 Gen 1'i görüyoruz. 8 GB RAM ve 256 GB depolama ile beraber geliyor. Hem oyun deneyimi hem de genel kullanım için düşündüğümde orta segmentte donanım olarak fiyatının hakkını veren bir telefon. Kamera kısmında ana kameramız 108 megapiksel f1.5 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamera 5 megapiksel ultra geniş. Ön tarafta da Full HD 30 FPS çekebilen 16 megapiksellik bir kameramız var. Arka kamerayla da 4K 30 FPS çekimler yapabiliyoruz ve bu telefonun bence en önemli iki noktasından biri kesinlikle batarya performansı. 6600 mAh batarya ve 66 Watt hızlı şarj desteğini görürken kutu içeriğinden bu adaptör de çıkıyor. Sıfırdan 100'e de ortalama 50 dakikada bu bataryayı doldurabiliyoruz. Batarya performansı olarak da 120 Hz'de gündelik bir kullanımda 2 gün rahat rahat götürüyor. Yazılımda da Android 15 ve MagicOS 8.0 ile gelirken kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1 desteğine sahip. Stereo hoparlörler var ve bu hoparlörler Dolby Atmos
desteğiyle beraber geliyor. Güvenlik kısmında da yüz tanıma ve ekran altı parmak izi okuyucuyu görürken kutudan da ekran koruyucu ile birlikte çıkıyor. Kavisli ekranı ve şık tasarımıyla da orta segmentte şu anki fiyatını düşündüğümde benim favorilerimden. 3. sırada 15 ile 20 bin bandında ben Xiaomi bir telefon istiyorum diyorsan bu noktada Poco X7 en iyisi diyebilirim. Silikon siyah bir kılıf, 45 wattlık hızlı şarj adaptörü, Type-C şarj kablosu kutudan çıkıyor. Diğer cihazlara benzemeyen özgün bir tasarımın kullanıldığını söyleyebilirim. Çerçeveler plastik, orta segment bir cihaz olduğu için malzeme kalitesini ben burada çok eksi olarak sayamayacağım. Ekran tarafında bu fiyat bandının en iyi telefonu desem kesinlikle yanlış olmaz. 6.67 inç AMOLED Full HD Plus 446 ppi piksel yoğunluğuna sahip. 120 Hz tazelemenin yanında Dolby Vision, HDR10 Plus ve DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsıyor. Baktığımda ekranda renkler, canlılık ve kontrast oranı oldukça dengeli diyebilirim. Bu telefonu içerik tüketmek, dizi film izlemek için alacaksanız da gayet mantıklı bir tercih diyebilirim. Panel kalitesi üst seviye, desteklediği teknolojilerde amiral gemisi düzeyinde. Donanımda yeni nesil bir işlemci 4 nanometre MediaTek 7300'ü görüyoruz. Bu işlemciye 8 GB RAM, 256 GB depolama eşlik ediyor ve UFS 2.2 depolama biçimiyle geldiğini söyleyeyim. Antutu'da 650.000 puanları görebiliyoruz. Kamera tarafında X7 Pro ile aynı kameraları görüyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel, f1.5 ve OIS desteğine sahip. Sony'nin IMX882 sensörü burada da kullanılmış. Bu sensör 6 elementli lense gelirken 8 megapiksel ultra geniş 2 megapiksellik makro kameramız da var. Ön tarafta da 20 megapiksel Full HD 30 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. 5100 mAh batarya ve 45 Watt hızlı şarj desteğini görüyoruz. Kutu içeriğinden bu adaptör çıkıyor. Yazılımda Android 14 ve HyperOS 2.0'ı görüyoruz. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Suya ve toza karşı da IP68 sertifikasıyla 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. 4. sırada bütçem 18 ile 20 bin bandında. Performansı, ekranı, bataryası, özellikle de kameranın fotoğraf tarafında bu fiyatlarda en mantıklı, en dengeli telefonu istiyorsam yaklaşık bir hafta önce kanalda detaylı incelemesini de paylaştığım Honor 400'ü görüyoruz. Honor 400'e baktığımız zaman açıkçası Honor 200'den çok daha farklı bir tasarımla karşılaşıyoruz. Özellikle kasa yapısı ve kamera modülüyle biraz iPhone 16'yı andıran bir yapıya sahip. Fakat Android cihazlar içinde kıyasladığımda özellikle orta segmentte biraz daha ayrı bir konumda. 7.3 mm kalınlık ve 184 gramlık bir ağırlığa sahip. Boyutuna oranla hem ince hem de hafif diyebileceğim bir telefon. Özellikle tek elle yarım saat 1 saat kullandığımızda elimizi yormayan bir cihaz. Arka kapakta çerçevelerde plastik. Malzeme kalitesi olarak çok üst bir beklentiniz olmasın. Orta segment bir cihaza oranla düşündüğümde malzeme kalitesi gayet yeterli. 6.55 inç AMOLED Full HD Plus 460 ppi piksel yoğunluğuna sahip. HDR 10 bit renk derinliği ve DCI-P3 renk uzayının tamamını kapsıyor. Ekranda renkler, canlılık, kontrast oranı gerçekten muazzam seviyede. Telefonda video, dizi film izlerken, içerik tüketirken vermiş olduğu deneyimiyle bir amiral gemisini kesinlikle aratmayacak düzeyde ve parlaklık kısmında da 5000 nit maksimum parlaklığı görebiliyoruz. 4 nanometrelik Snapdragon 7 Gen 3'e 8 GB RAM ve 256 GB depolama eşlik ediyor. Bu donanımla beraber Honor 400 günlük kullanımda arayüzde, menüde, genel bir kullanım için düşündüğümde oldukça performanslı ve verimlilik tarafında da kesinlikle başarılı bir işlemci. Oyun tarafında da Call of Duty, PUBG Mobile gibi oyunlarda orta ayarlar 60 FPS stabil bir deneyim alıyoruz ve yarım saat 1 saat aralıksız şekilde oyun oynadığımız zaman da herhangi bir FPS drop'u ara ara nadir bile olsa donma takılma sorunları yaşatmıyor. Kamera tarafında da ana kameramız 200 megapiksel, f1.9 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş, ön tarafta da 50 megapiksellik 4K 30 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da yine 4K 30 FPS'te OIS ile beraber güzel çekimler yapabiliyoruz. Özellikle batarya performansıyla orta segment cihazlar içinde düşündüğümde batarya deneyimi olarak en iyi telefon diyebilirim. Tamamen gündelik kullanım odaklı 120 Hz'de yoğun bir kullanımda 10 saatlik ekran sürelerini rahat görebiliyoruz. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G ve NFC desteğini görüyoruz. Hoparlör kısmında da stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Güvenlik kısmında da yüz tanıma ve ekran altı parmak izi okuyucuyu görüyoruz. Suya ve toza karşı da IP66 sertifikasıyla su sıçramalarına karşı korunuyor. Son sırada şu anda fiyatı özellikle piyasaya ve dolar kuruna oranla baya düşen ve orta segment içinde düşündüğümde en uzun ömürlü, en iddialı telefon Galaxy A56'yı görüyoruz. Galaxy A56'ya
içeriğine baktığımızda kamera modülü kasa yapısıyla tamamen yeni bir cihazla karşılaşıyoruz. Buradaki üçlü kamera modülü artık S serisine benzemiyor. A serisinin kendine has bir tasarımı oluşmuş durumda ve orta segmentte malzeme kalitesi açısından en iyi cihaz diyebilirim. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum. Aynen A55'te olduğu gibi sanki bu orta segment değil de üst segment amiral gemisi hissiyatı veriyor. 7.4 mm kalınlık, 198 gramlık ağırlığa sahip. Boyutuna oranla çok kalın değil ancak çok hafif bir telefon olduğunu söyleyemem. Yine de boyutuna oranla düşündüğümde ağırlık ideal diyebilirim. Ve ön kısımda da çerçeveler biraz daha incelmiş durumda. 6.7 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz tazelemeyi görüyoruz. Telefonda video, dizi, film, içerik tüketmeyi seviyorsanız burada HDR10 ve Dolby Vision'ın olmaması bir eksi ama bunun dışında panel kalitesi üst seviyede, ekrandaki renkler ve canlılık da gayet tatmin edici. Orta segment için yeterli bir ekranın olduğunu düşünüyorum. Donanımda yeni nesil bir işlemciyi görüyoruz. A56'da en büyük geliştirmelerden biri kesinlikle donanım tarafında. Burada Exynos 1580'i görüyoruz. 4 nanometrelik bu işlemcimiz 8 GB RAM, 256 GB'lık versiyonda beraber geliyor. Donanım anlamında orta segmentte en iddialı cihazlardan biri olacak. Özellikle GPU kısmında AMD ile Samsung'un ortak üretimi X-Clips 540 GPU'yu görüyoruz. Genel donanım açısından Exynos 1580, Snapdragon 888'in geliştirilmiş ve verimlilik tarafında da iyileştirilmiş hali. Yani donanım anlamında uzun yıllar götürecek sağlam bir cihazla karşılaşıyoruz. Kamera kısmında ana kameramız 50 megapiksel f1.8 ve OIS desteğine sahip ve ilk kez orta segmentte Galaxy AI desteğinin geldiğini söyleyeyim. Burada nesne kaldırma, arka planda fotoğrafları değiştirme gibi özellikler kullanabileceğiz. Genel anlamıyla ilk bakışta kameralar orta segment için iyi seviyede. Batarya kısmında 5000 mAh batarya ve bu kez nihayet 45 Watt desteğini görüyoruz. Kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmayacak. Yani sağlam bir hızlı şarj istiyorsak burada adaptör masrafımız olacak. Güvenlik kısmında da ekran altı parmak izi okuyucu ve yüz tanımayı görüyoruz. Suya ve toza karşı da IP67 ile beraber 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dostlar, şimdi en önemli kısım hangi cihaz kime göre derseniz, eğer bütçem 15.000 sınırında ve aldığımda uzun yıllar kullanacağım, ekranı, performansı ve kamerasıyla dengeli bir telefon istiyorum, aynı zamanda uzun yıllar güncelleme alsın diyorsan Galaxy A36 bu noktada çok mantıklı. Benim için birinci öncelik bu fiyatlarda alabileceğim en iyi ekran, en iyi batarya ve en iyi tasarım diyorsan bu noktada da Honor Magic 7 Lite bu fiyatlarda rakibi olmayan bir telefon. Özellikle de tasarımsal açıdan düşündüğümde orta segment değil de bir amiral gemisi, yani üst segment hissiyatı veriyor. Bütçem 20.000'in altında Xiaomi bir telefon istiyorum ve aldığımda beni hiçbir noktada üzmesin, deneyimiyle de beni uzun yıllar götürsün diyorsan bu noktada Poco X7 Xiaomi cihazlar içinde bu fiyat bandında en iyi telefon. 18 ile 20.000 bandında da her açıdan genel dengesiyle düşündüğümde şu an için benim favorim kesinlikle Honor 400. Açıkçası listeyi de genel anlamıyla değerlendirirsem şu anda orta segment cihazlar içinde ekranı, performansı ve bataryasıyla 20.000 TL altı alınabilecek en iyi telefonlar bunlardı. Eğer bütçeniz bu aralıktaysa bu telefonlar dışında başka bir telefona da bakmanızı önermiyorum. Bu telefonların en ucuz, güvenilir satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Aklına takılan herhangi bir soru olursa da yine mutlaka yorumlarda buluşalım. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum ve bu tarz fiyat aralıklarına göre telefon incelemeleri, öneri videoları gerçekten çok fazla araştırma ve bir o kadar da emek istiyor. Bu serinin devamı için alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Serinin devamı tamamen size bağlı. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.